Evet kardeşlerim, ilk battaniyenin içine giren siz oldunuz. Umarım ısıtıyordur. Şaka bir yana, bugün bunu deneyimlemek için aracın Webasto'sunu yakmayacağım. Karavanda olacağım. Allah nasip ederse elektrikli battaniyeyi kampta deneyeceğiz. Konforu nedir göreceğiz bakalım. Hemen kısaca ondan bahsedeyim. Bu şeker mi şeker? Türkiye'nin birçok yerinde zamanında kullanılmış. Şu anda da kullanılıyor mu bilmiyorum. Belki öğrenci kardeşlerimiz evinde soba yakmayan, doğalgazı olmayan yerlerimiz varsa belki hala da kullanılıyordur. Bununla ilgili deneyimi olanlar lütfen videonun altına yorum olarak yazsın kardeşlerim. Bu birinci işimiz. Bunu bir deneyeceğiz. Bunu bir harmanlayacağız, göreceğiz. Webasto'yu açmadan bunu bir göreceğiz. Baktım ki ısıtmıyor, böyle bir çare değil. Üşüyorum. O zaman Webasto sistemine başvurabiliriz. İkinci olarak da bugün kampta odun değil pelet yakıtı deneyeceğim. Bu yakıt nasıl bir yakıt belki bilenleriniz vardır. Bunun hakkında da yorumlarınız varsa, tecrübe edenler varsa videonun altına bekliyorum. Battaniye ve pelet yakıtı ile ilgili yorumları videonun altına bekliyorum inşallah. Onu dışarıda deneyeceğiz, bunu içeride deneyeceğiz. Şimdi önce bir dış düzeni yapalım. Geldik. Saat şu an 8'e geliyor ve yemek işlerimiz var. Önce ufaktan bir yemek yiyelim. Şöyle bir hamburger yapmayı deneyeceğim ama ne kadar yapabilirim bilmiyorum. Benimki çoban hamburgeri, öyle diyeyim. Ben böyle çok detaylara, yemeklere falan giren birisi değilim. Hadi bakalım, şimdi soğuk havada dışarıda güzel bir ateş yakalım. Bu sırada dışarıya dereceyi kursam iyi olur. Çünkü kesin eksilere doğru çekeceğini düşünüyorum. Çünkü şu an buz gibi. Şimdi şu arka bagajdan dış karavan lambası var ama bir tane daha destek lamba takacağım. Onun şu benim tentenin ayakları vardı. Onları alayım. Onları alabilirsek bizim için iyi olacak. Tentemiz nerede? Tentemiz burada. Dört, 5, 7, 8, 9 tane kafi. Burada bir enerji kutumuz var. Allah. Böyle işte. Güzel oldu. Direkleri hiç uzun takmadığım kadar uzun taktım. Kocaman taktım. Yani bütün ekleri birbirine bağladım. Of. Şu karavanın ışığını söndürsem ne kadar yakar acaba? Burası nasıl olur bakayım. Karavanın dış cephesini söndüreyim. Oo. Ortam süper ya.
Şöyle bir durum var. Buna ben pelet yakıtı kullanacağım. Şimdi pelet yakıtı belki daha önceden bilirsiniz, böyle bir yakıt, ufak bir yakıt. Haliyle buradan içeriye kaçmaması gerekiyor. Buradan kaçarsa tıkar bunu. O yüzden şöyle şimdilik bir tane lavabo musluk koruyucu var ya, gider koruyucu, onlardan getirdim. Bu onu tutacaktır. Aşağı doğru gitmeyecektir. Şimdi içine birazcık pelet yakıtı koyacağım. Kardeşlerim bu böyle. Hemen şöyle açalım. Bakın. Böyle sıkıştırılmış bir tür yakıt. Bunun hakkında dediğim gibi bilgisi olanlar varsa videonun altına yazabilir. Sıkıştırılmış. Isı seviyesi daha yüksek. Örnek veriyorum işte, yani taşıma kolaylığı var. Örnek veriyorum, benim getirdiğim bir çuval 15 litre. 250 TL gibi ücreti var. Ve açık havada yanacağını söylediler. Deneyeceğiz. Bu da benim için tamamen bir tecrübe. Yanmıyor da olabilir. Sadece sobada da yanıyor olabilir. Bu akşam gol mü yedik, gol mü attık göreceğiz. Güzel bir ürün. Kampta kış aylarında özellikle odun aramaktansa, odun bulamamaktansa ya da bulup ıslak odunla uğraşmaktansa iyi diye düşünüyorum. Şimdi bunları böyle ufak ufak koyacağım. Hani ne kadar yanar, ne kadar yanmaz bilmiyorum. Şu an her şeyi tecrübe ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi jeli yaktık. Şunu da atalım da. Şimdi bu yanar mı? Ne kadar yanar? Tavamızı ısıtacak kadar yansın da. Oturdum ama bu ateş bizi çok memnun etmeyecek ya. Bu biraz bize tecrübe oldu. Olsun, size buradan sonuçta yaşanması bir şey göstermeye çalıştım. Bu sırada hava az önce -5'ti. -3 değişiyor. Bu herhalde hava dalgasına göre değişiyor. Sıcağa doğru gelince biraz dereceler değişebiliyor. -5'i gördük, öyle diyelim. Hatta bak, şöyle bir değer var bunda. En son kaçı, bak maksimum 13.3'ü görmüş. En son -6'yı görmüş, ben fark etmemişim. -6'yı görmüş. Şu anda da -1'de. Ateşin yanına geldikçe ısınıyor aslında. Neyse. İşimize bakalım. En kötü ufak ocağımız var. Onda yaparız. Ne yapalım? Şu dış kabuğu şöyle bir rahatlatalım.
bakalım. Yok yok, biz bunu beklemeyeceğiz. Biz hemen buraya sistemimizi kuralım. Masa sistemimizi. Biraz hamburger köftesinden hallice oldular ama yapacak bir şey yok. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim, bu sırada bu böyle bir arada bir alevleniyor. Aşırı derecede bir değişik alev alıyor. Bazen de hiçbir şey yok gibi yapıyor. Bazen alev alıyor, bazen yapmıyor. Bazen alev alıyor, bazen yapmıyor. Bir alevleniyor, bir alevlenmiyor. Anlamadım. Acaba yakıt mı nemli? Kuru alanda tuttum hep geldiğinden beri. Ya da bana gönderdiklerinde belki nemliydi. Yani nemli gibi de durmuyor ama anlayamadım. Ama şu anda verdiği ısı muhteşem. Yani şu anda vermiş olduğu ısı muhteşem bir ısı. Böyle yüzeysel yanan, hani doğal taş yanar ya, taş yanıyor. Böyle doğalgaz çıkar ya böyle taş. O şekilde yanıyor yani. Böyle. İçten içe böyle alev alev yanıyor. Ama çok randıman aldım mı? Yani ya yakmayı beceremedik. Dediğim gibi yorumları mutlaka yazın. Ya da bunu pürmüzde falan yakıyorlar. Ya da başka bir olay var, bilmiyorum. Ya da böyle açık havada pek yanmıyor bu. Ama yemekten sonra tam böyle yanması çok iyi oldu. Çünkü yemekten sonra birazcık insan vücudu enerjisini mideye harcadığı için aslında düşüyor ve şu an çok güzel geldi ya. O kadar iyi ki. Ah. Şu an ışıkları bilerek kapattım. Şöyle gökyüzünde aslında yıldız serüveni var ya, o kadar iyi ki. Yani ne kadar gösterebilirim bilmiyorum ama işte. Birkaç tane büyük yıldızlar gözüküyor, o kadar. İşte tepenin arkasında var bir tane, o kesin gözükür, evet. Yemekten sonra güzel bir ara bir ısındık.
Ondan sonra yine selamun aleyküm ve aleyküm selam. Ne ben seni tanırım ne sen beni tanırsın. Öyle bir moda girdi bu bizim plakada. Yapacak bir şey yok. Yani denedik, elimizden geleni yaptım ama yapacak bir şey yok. Şimdi ufak ufak bu sistemi toplamam gerekiyor. Lamba tesisatını bu şekilde bırakamam. Çünkü artık saat de ilerliyor. Şu anda da -9'u gördük. Yani takribi onu da görürüz diye düşünüyorum. Hatta bunun üstü buz tutmuş ya. Bakalım, geceleyin aslında bir ara motoru çalıştırmakta fayda var arabanın. Yani bir 2 saat sonra falan bir denemekte bence fayda var. Çünkü ya gerçi antifrizimiz var ama ne olur ne olmaz bu bayağı bir şey olacak. Böylece soğuk olacak belli. Maksimum kaçı görmüş? -9'u görmüş zaten en son. Kardeşlerim, ben dereceyi en son dışarıdaydı, -9'da içeriye aldım. İçerisi de 2 derece. En son 13.3'ü görmüşüz. Ondan sonra -9'u görmüşüz. Daha da belki duracak, soğuyacak zaten ama bu bayağı böyle buzlanmaya falan başladı. Haliyle suda kaçırdığı için bunu iptal ettim. Oh, elhamdülillah. Ay kardeşlerim, şöyle geçeyim. Oh, elhamdülillah. Şu an buzdolabı çalışıyor. Bir tek onun tıkırtısı var. Onun haricinde hiçbir şeyin tıkırtısı yok. İçerisinin derecesi de 6,5 olmuş. Elhamdülillah. Bakın, Webasto açık değil. Dediğim gibi tamamen şeyde ısınacağız inşallah. Buraya yatağımızı açınca battaniyede ısınmaya çalışacağım. Ki bence başarılı olur ya. Çünkü yani eğer bozuk değilse. Hani dışarısı biraz soğuk ama asıl soğuğu ben söyleyeyim. Saat böyle 3, 2, 4, 3 tam böyle sabaha en yakın. Gecenin en karanlığında iyi bir soğuk yiyebiliriz. Şeyi çok merak ediyorum ya. Palet yakıtıyla hakkında inşallah yorumlar yazan kardeşlerim olmuştur. Ya da videoyu gördüğünde yazmıştır ya da yazacaktır, bilmiyorum. Yani pelet yakıtı ile ilgili yanlış yaptığımız bir şey var demek ki. Açık havada yanmayan bir şey bu herhalde. Ya da bize kalitesiz verdiler ya da ıslak nemli verdiler. Artık bilmiyorum. Ama onunla ilgili bir tüyo olabilirsem belki bir daha kamplarda onu deneyebilirim. Göreceğiz bakalım. Dışarıda ses seda da kesildi.
Bence bir tane yün battaniye bir de yün. Büyük battaniye. Şimdi bu ne kadarmış? Şimdi gelelim bunun faydalarına. Hadi bakalım şimdi bir ne kadar ısıtacak onu da bir görelim. Her yerde böyle içinde kapsüller var. Kardeşlerim şimdi düzeni kurduk. Yönetim sistemi tam da burada. Şimdi biz şu önce prizimizi bir takalım. Bunu taktık. Haydi bismillah. Bunu da taktık. Şimdi Allah. İnvertör çalışmaya başladı bakın. Bence 2 kademe yapalım. Ufaktan bir yatağa doğru geçelim bakalım. Nasıl bir duygu bilmiyorum. Çok ufakken kullanmıştım da kampta ayrı bir şey veriyor tabii, güven veriyor. Bismillah. Bir tek bu oluyor, bence bu da kalsın ya. Bu da ortalı. Anca dengeliyor çünkü. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Böyle biraz kıpırdama var. Böyle içinde kablolar var ya, ince ince böyle. Onlar hissediliyor. Ufak ufak böyle bir sıcaklık gelme durumu var aslında. Bunu açınca invertör devreye girdi. Bu ses invertörün sesi. Kardeşlerim, sıcaktan uyanmam bile bayağı geç olmuş. Dışarısı bayağı tabii zifiri karanlık. Şimdi şöyle bir durum var. Müthiş şekilde sıcak. Çok güzel şekilde sıcaklık var. Alttan gelen bu sıcaklık hiçbir şekilde üşütmüyor da. Bu da çok güzel bir durum. Sıcaklıktan uyanmamışım bile. Bugünün ikinci uyanışı. Bismillahirrahmanirrahim. Battaniye sıcak. Kardeşlerim, hepinize hayırlı sabahlar. Şu an sıcacık oturduğum bir zeminden konuşuyorum. Ya mükemmel şekilde sıcaklık var. Gerçekten
Öyle her yeri ateş gibi olmuş durumda. Ama aksine dışarıda da görüyor musunuz yerleri? Şu şekilde. Dışarıya çıkmak lazım. Şu temiz havayı bir alalım bakalım. Haydi bismillah. Yani öyle bir donmuş ki. Bunları böyle temizlemem lazım. Temizliyorum, hemen 2 dakika bir daha tutuyor. Şeyden dolayı herhalde. Kalanlar bir daha birleşiyor. Bir şey oluyor burada. Masada bir ocakta çay kahve yapacağım. Masanın üstü kayıyor. Neyse şu an baya çözdük inşallah. Evet kardeşlerim. Soğuktan ziyade buz gibi. Böyle iliklerimize kadar işleyen bir soğuk. Tabi arabanın dışı öyle. İçi öyle değildi. İçi de korunaklı olan vardı. Lakin dışarıda hayat öyle değil. Buz gibi. Yani nereye dokunsam katır katır. Ama bu manzara için değer bence. Çünkü bazı güzel manzaralar, güzel şeyler için zorlu zamanlar ve zorlu vakitler gerekebiliyor. O yüzden bunlara dayanmamız gerekiyordu ki sabahleyin bu manzarayı görelim. Benim için güzel bir sabahtı, güzel bir gündü. Hepinize hayırlı sabahlar olsun inşallah. Burada şöyle bir kahve. En iyi olabilecek şeylerden biri değil mi? Gölde soğuk ama gölde buz olayı yok. Ama dışarıda falan her yer katır kutur. Gece en son -9'du. Biz içeri girerken saat 12 sularıydı. Gece eminim yani -13, -14'lere falan gelmiş olabilir. Dereceyi dışarıda bıraksaydım bunu öğrenebilirdik ama bozulabilirdi. O yüzden dış uyumlu bir derece değil. Ona kıyamadım o yüzden. Bardak uçuyor. Bardak kayıyor. Burası buz pisti gibi olmuş. Bismillah. Burası soğuk ama dediğim gibi ortamı sıcak yapan sizsiniz. Sizin enerjiniz, sizin kampınız, sizin planlamanız, sizin isteğinizden oluyor aslında bunlar. O yüzden hiçbir zaman ümidinizi yitirmemeniz gerekiyor. Şimdi şöyle göle doğru gideyim ve kahve içeyim. Bir de şu köprüyü deneyeceğim. Bakın burası mesela dikkatli basmak lazım. Köprü değil bu gerçi, iskele de. Buzlar falan buz tutmuş ki. Oh. Her yeri kaygan, çok böyle düz basmak lazım. Kesinlikle yan basmamak lazım. Evet. Oğlum. Hadi ye kızım. Ye. Kimse kimsenin nasibini yiyemez. Bu yavrucağızın da nasibi buydu. Yavru değil gerçi, bu anne. Tamam.
Arabada böyle bir şeyin bulunması mutlaka önemli. Tamam, ben karavanla geliyorum, tüpüm olur. Tüpüm olmasa bile böyle bir şey önemli. Dışarıdaki güvendiğiniz ateş bile yanmayabiliyor bazen. O yüzden bunu mutlaka barındırmak lazım. Güzeldi, güvenmiştik ama hayal kırıklığı oldu. Bak yine de yorumlarınızı bekliyorum. Bir yolu vardır belki ya. Tamam mı? Açık havada yakmak için, kazanda yani. Aslında benim için önemli olan. Doğada o ateşi görerek bunu nasıl güçlü yakabiliriz? Derdimiz o aslında. Odun taşımadan, o havaleli işi yapmadan böyle bir 10 litre, 20 litre böyle alıp yakabilir miyiz? Sadece tecrübeleriniz var mı, yok mu? Yoksa zaten bununla uğraşacak halimiz yok. Yine odunumuzu alır geliriz Allah'ın izniyle. Kardeşlerim. Evet kardeşlerim. Benim için güzel bir kampın tekrardan sonuna geldim. Umarım siz için de öyle olmuştur. Elimden geldiği kadar bazı deneyimleri size izletmeye çalıştım. Bu dış cephedeki pelet yakıt olsun, iç cephedeki battaniye olsun. Tamam, bunlar biraz riskli şeyler olabilirler. Mesela battaniyeyle sabaha kadar uyumak. Elbette tecrübe etmişler olabilirler. Elbette aranızda tecrübe edenler olmuştur evde, başka bir yerde. Lakin denemek istedim ve kampta gerçekten konforu çok güzel. Bununla ilgili şöyle bir durum var. Bu 220 ile çalışıyor. Lakin bunu 12 volt USB çıkışıyla satılanları var. Yurt dışında emsalleri var, satılan yerleri. Hani bu tarz bir şey istiyorsanız oralardan alıp da kullanabilirsiniz. Yani ufak bir powerbank ile falan güç kaynağıyla bunu kullanabilirsiniz aslında. Gerçekten çok güzel bir konfor sağlıyor. Diğer tarafa gelince pelet yakıtı bizim için bir deneyim oldu ve başarısız bir deneyim oldu aslında. İki denediğimiz olaydan birisi başarısız oldu. Bu da pelet yakıtıydı. Ama dediğim gibi bununla ilgili yorumlarınızı lütfen videonun altına yazın. Belki benim dış cephede yakmak için bilmediğim başka bir şey vardır. Ama parantez içinde söylüyorum. Vurgulayarak söylüyorum aslında, kazanda yakabileceğimiz, yani ateşin o efektini falan görebileceğimiz, hani onun böyle özel sobası, boruları, camları falan var. Bunlardan uzakta nasıl yakabiliriz şu şekilde kazanımızda, onu düşünüyorum. Belki nemliydi. Belki ben yakmayı, tutuşturmayı beceremedim, bilmiyorum. Bilgilerinizi ve tecrübelerinizi yorumlara bekliyorum. Aynı zamanda elektrikli battaniye ile ilgili yorumlarınızı da bekliyorum. USB ile çalışan elektrikli battaniye yorumlarınız varsa, daha böyle küçük güç kaynaklara çalışan, hani bununla tecrübe edinmişliğiniz varsa bunları da bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Selametle. Başka bir hafta başka videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet.
Değerli kardeşlerim, yolumuzun üstünde bir tane kayı boyundan bir kabir var, mezar var. Onu bir ziyaret edeceğim inşallah. Hem size de bir yakından göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Al dede. La ilahe illallah ve Resulullah. Ruhuna şad olsun inşallah.